sıcaklıktan dolayı Trump'ın seksisi, sıcaklıkla ilgili ateşlisi. yanıyorsun. Ateşli bir motor her şekilde sıcak. Yanıyorsun. Zaten 60 arana sürekli buradan bir ısı geliyor. Ateşli bir motorsun, zaten yanıyorsun. Ateşlisi. Bu tarafa doğru bir sıcak gelir. Ateşli bir motor. Bu tarafta motor bir doğru sıcak gelir. Ne şiir ne masal ne yalan var bu gece. Zaman mekan hepsi yalan seninle. Aklını çelen bütün düşler delice. Gerçek olacak hadi gel bak bu gece. Avuçların yanacak, bedenin çırılçıplak bu gece. Ateşin bedeninde yanacak. Sıcak, çok sıcak. Sıcak, daha da sıcak olacak. Sıcak, çok sıcak. Sıcak, daha da sıcak olacak bu gece. Bu gece. Bu gece. Bu gece. Göbekli Motorcu'nun bu bölümünde fırtınalar şehri Cape Town'un paralı virajlı yolu Captain's Peak'te sizlerleyiz. Hepsi yalan seninle. Ve Captain's Peak'te bize eşlik eden arkadaşımız Trump'ın seksisi ve ateşlisi Triumph Scrambler 1200X. Gerçek olacak hadi gel bak bu gece. Avuçları Bu motorun çok ilginç özellikleri var. Göründüğü gibi olduğu gibi görünen motorlardan bir tanesi değil. Bu motora ilk baktığımda hep şey diye düşünmüştüm. Vay anasını, bir Scrambler motora göre ne kadar rahatlı bir selesi vardır ya bu dedim. Elledim, dokundum, gerçekten öyle gibi duruyordu. Ama üzerinde 500-600 kilometre yol yapınca ne benim ne de artçım için o kadar da rahat bir sele olmadığını gördük. Triumph Scrambler sele konusunda da Touareg 660, Yamaha CRF 250'nin sertlikleriyle yarışmış. Onun dışında benim gibi naked motor seven bir motorcu için motorun hafifliği çok önemli. GS sevmememin nedenlerinden bir tanesi GS çok ağır bir motor. Teknik özelliklerine bakıldığında bu motorun da ıslak ağırlığı 225-230 kilo kadar filan bir şey. Ama görüntüde göründüğü haliyle sanki o kadar ağır değilmiş gibi hissettirdiğinden dolayı dedim ki ya ben bunu kullanırım. Bu çok güzel hafif bir motora benziyor dedim. Ama sadece benziyor arkadaşlar. Görünüş sizi aldatmasın, en az GS kadar ağır bir motor. bu gece. Bu gece. Bu gece. Ve gelelim bu motorun neden ateşli bir motor olduğunu. Herhalde motosiklet seven herkes bu motorun tasarımını gördüğü zaman ya ne kadar da seksi bir motor demiştir. Dolayısıyla o bakış açısıyla çok ateşli bir motor. Ama seksi motorumuzun seksi ateşli bacakları kendi bacaklarımızın arasına girdiği zaman o ateşlilik o kadar da iyi olmayabiliyor. Einstein'ın görelilik kuralını biliyorsunuzdur. Ateşli bir kadına dokunursunuz, bir dakika, bir saniye. Ateşli bir tavaya dokunursunuz, bir saniye, bir dakika. Bu motor sizi Einstein'ın görelilik kurallarının uçlarında gezdirecek. Ateşli bir motora bindiğiniz için dakikalar, saniyeler gibi mi gelecek? Yoksa sürüş esnasında ateşli bacaklardan gelen hava apış aranızdan girdiği için saniyeler, saatler gibi mi gelecek? Bu artık bu motoru süren siz arkadaşlarımın kendi kararına kalmış olan bir durum. Buyurun, Trump'ın ateşli motoru sizi bekliyor. Diğer bölümde Spirit 400'ü çekmişken bu bölümde de aslında amacımız Speed TV'ni çekip bir Spirit 400'ün nesi var, Speed TV'nin sesi var gibi saçma salak espriler yaparak sizlere eğlendirmekti. Ama ne yazık ki bir takım aksaklıklardan dolayı Scrambler 1200X ile bacaklarımızı kuzu inciye çevirmek
artçılarımızı pilit çevirmek nasip oldu diyelim. Evet, motorun hep olumsuzluklarından bahsettik. Hiç mi olumlu bir yanı yok? Yani ben açıkçası motor bloğunun karakterini ve davranışını çok beğendim. Belki Speed 400'den aklımda kaldığı için oradaki vitesler çok kısaydı. Bunu da hemen ondan sonra bindiğim için algıda seçicilik yapmış olabilirim. Bunun vitesleri uzun. Her vites bayağı uzun. Ve her viteste farklı istediğiniz her şeyi yapabilmeniz sürüşte çeşitlilik ve renklilik sağlıyor. Bunun dışında 1200 cc'den 2 çift silindir 90 beygir güç üretiyor. 11'e bir sıkıştırma oranı var. Bununla Chapman Pink'ten Ümitburnu'na herhalde bir 500.000 kere falan gidip gelebilirsiniz. Bu motorun ömrünün çok uzun olduğunu düşünüyorum. Çok konforlu bir sürüşü var. Titreşim neredeyse sıfır. Ben dikiz aynalarına bayıldım. Dikiz aynalarında 140 ile 160 ile bile giderken hiçbir şekilde arkamı görmekte zorluk yaşamıyordum. Gece sürüşünde farını beğendim. Speed 400'ün yalan söylediğim farını daha çok beğenmiştim. Ama bunun da gece sürüşünde farını, aydınlatmasını gayet beğendim. Önceki motorlarımdan da biliyorsunuz naked motor kullandığım için rüzgarla ilgili pek bir sorunum yok. Bana motor çok aşırı rüzgar alıyormuş gibi gelmedi. Ama bu tabii diğer sport touring kullanan arkadaşlar için farklı yorumlanan bir özelliği olabilir. Sürüşle ilgili yine sevmediğim başka bir şey olacak. O da depoyu kavramak istediğim zaman egzoz sıcak olduğunda ne yazık ki o kavrayışı çok elde edemiyorum ve genelde egzoz çok sıcak olduğunda depoyu da kavradığımda depo da çok sıcak oluyor. Bu biraz benim sürüş pozisyonumu etkiledi diyebilirim. Motorun karakterinden hoşlandığımızı söyledik. 1200 cc, 90 beygir, sürekli vitesler uzun, her viteste güç var. Gücü gaz pedalında elimizin altında hissediyoruz. Sizi sürekli yolun içinde, sürüşün içerisinde tutuyor. Bu güzel. Ama benim bu motorda alışmakta zorlandığım bir yan oldu. Debriyaja basıldığında, gaz kesildiğinde motorun önüne yığılması böyle hınını. Ya dedim acaba sürüş modundan mı kaynaklanıyor? Farklı sürüş modlarını denedim. İşte bu engine brake'in seviyesini falan değiştirmeye çalıştım. Yok bana mısın demedi. Bir 100-150 kilometre sonra işte daha yumuşak debriyajı çekerek, daha yumuşak hareketler yaparak o konforu, sürüş rahatını yakaladım. Ama diğer motorlarıma göre en başta afalladığım bir yandı. Biraz rahatsızlık verdi hem bana hem artçıma. Biraz alışmam gerekti. Benden kaynaklanan bir problem olduğunu düşünüyorum. Ya da motorun karakteri böyle ama alışılmayacak bir şey değil. Alışılınca güzel oluyor. Onun yanı sıra motor bloğunun davranışı ve karakterlerinde yadırgadığım hiçbir şey, keyif almadığım hiçbir şey olmadı. Yani onu sevdim ki ben genelde bu tarz motorları karakterlerinden hoşlanmam. Bu motor benim naked motorlarımla performansını kıyasladığımda hiç üzmeyen bir motor olarak kataloğuma girdi diyebilirim. Motor karakterisini sevmeme rağmen yine başka bir konu sıcaklıktan dolayı yapamamak, gövdeyi kavrayamamak. Ha diyeceksiniz kardeşim sen yanlış kullandındır. O yüzden sıcaktır işte. Düşük viteste yüksek devir kullanmışsındır. Şudur budur. Yani ben bu motoru bayağı farklı şeylerde kullandım. Otobanda 150-160 kullandım. Virajlı yollarda işte burada Baines-Klopp pas var. Orada 2-3. viteste 60-70 ile kullandık. Yani her şekilde sıcak. Ya egzoz ısınıyor, sağ bacağını yakıyor, dokunamıyorsun. Ya motor ısınıyor, sol tarafına geliyor. Zaten 60 arana sürekli buradan bir ısı geliyor. Haşlanmış yumurta, haşlanmış sosise dönüyorsun. Yani bu sıcaklıkla yapamadık. Ben zaten spa'da, hamamda sevmiyorum. O yüzden bu sıcaklık benim sürüş pozisyonumu, sürüş konforumu etkiledi diyebilirim. Ama tabii 18 derecede 20 derecenin altında gece sürerseniz biz güney yarımküredeyiz. Güneye geldikçe hava soğuyor. O yüzden işte Ümitburnu'na geldik. Bu soğuk havalarda yaparsanız o zaman o sıcaklıktan çok da etkilenmiyorsunuz diyebilirim. Tam da bu nedenle Scrambler 1200X
bence Ümit Burnu'nun motorudur. Sanırım bizim Scrambler 1200X ile ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar. Eğer siz de Einstein görelilik kuralında seksi bir kadına bir dakika bunun bir saniye gibi geçmesi skaladaysanız, o zaman bu motor size göre bir motor diyebilirim. Gerçekten alırsınız, çok keyifli sürersiniz. Ama eğer ateşli bir tavaya bir saniye dokunduğunuzda bir dakika süreceğini düşünüyorsanız, o zaman bu motorun çok size göre olduğunu söyleyemem. Valla ne diyelim? Benim bacağım kavrulmadı desem, hiç artçım, hiç çevirme olmadı desem yalan söylemiş olurum. Göbek Motorcu'nun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Belki siz de Ümit Burnu'nda benimle beraber sürersiniz bir gün. Ha? Ne dersiniz?